This little puppy here was crying for 4 days. He had his legs tangled, it was in the fawns, it was all fawny. And for 4 days it was tangled up like that. You'll see in the previous videos why we had to amputate his leg. So we amputated half of his leg. We just clean this area up again. We're going to amputate the rest of his leg as well. So it's going to be a full amputation. It's going to be 3 legs in total. She's looking after him. Maalesef ayağında yaraları ve bayağı kurtlanma durumu var. Şimdi tedaviye başlıyoruz. Bu kurtların hepsi üzerinden düştü. Ve bir bu kadar daha var şimdi üzerinde. Temizlemeye devam. Yine biraz kalacak. Bir tane damla yapacağım. O hepsini dökecek zaten. Yalnız bunun bakımı biraz uzun sürecek. Sen bakabilecek misin? Ben zaten hani benim hayvanlarım var. Hani ben zaten o dikenlerin arasından çıkardım. 4 gündür oradaymış. Hiç kimse de şey yapmamış, yani merak edip bakmamış. Ama beslenmiş sanki. İşte Annesi bilmiyorum. var mı biliyor musun? Annesi varmış galiba. İki hafta sen hem şurup içireceksin hem krem falan süreceksin. Ben bakarım. Tamam. Sıkıntınız olmaz. Ya ben zaten hayvan severim de. Benim 21 tane kedim var. Öyle mi? İyi. Bir ayak kırık. Evet. Zaten bulduğumda şeydi. Ot ayağına mı dolanmıştı? Otların arasına dolan ayakları çapraz olmuştu. Ben kendim açtım. Köpeğimizi otlukların arasından bulmuşlar. Maalesef bir ayağında kırık ve her yerinde açık yaralar var. Her yerini de kurtlar istila etmiş. Şimdi tedavisine başladık. Umarım iyileştireceğiz. Artık doymuyor mamayla. Şey yapıyorum ara sıra bebe bisküvisiyle. Aşkım seni niye tutamıyorum? Gel. Gel tut. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Wow. Şimdi bu nasıl oldu Rob? Begüm sen anlat istersen. Şimdi ben buna yaklaşık 3 hafta önce yemek yapmaya gelirken dere kenarında ses geliyordu. Dere kenarında. Aynen. Sesi geliyordu. Dikenlerin arasına atmışlar mı artık, annesi oraya mı taşımış bilmiyorum. Bulduğumda çok kötü bir vaziyetteydi. Yaraları hep kurtlanmıştı. Ayakları otlara dolaşmıştı, hep kırıktı yani. Zorla çıkarttım. Çıkarttıktan sonra üstündeki kurtları temizledim. Eve götürdüm, ayaklarını yıkadım. Ayaklarını yıkadıktan sonra zaten telefon açmıştım, buraya getirdim. Hani burada da tedavisi yapıldıktan sonra evde bakma devam etti. Evde bakıyorsunuz şimdi. Evet. Yan tedavisini de yapıyor. Wow. Ampute olmuştu. Aynen ya, ayağına ne yapsa ampute oldu. Ayak buradan. kırıktı zaten. Şimdi bir ay sonra da buradan ampute oldu. Buradan olacak. Durumu nasıl gözüküyor? Şu an gayet iyi, yemesi falan da hatta biraz da onu istiyor şu an. Gel bakalım. Hadi. Wow. Dikenlere dolaşmıştı.
Ayakları bir şekilde çatal duruyordu. Ben kendim elimle açtım. Ve 4 gün boyunca Zorla orada çıkardım. kalmış. Yani 4 gün orada kalmış ve hiç O mu kimse de- sebep, ayağının öyle olma sebep? Otların içinde. Kendine otlar sarmış. Yani kendi dolaştırmış. Vay. 4 gün boyunca sesi geliyormuş ve kimse de ona hani merak edip aşağı inip bakmamış. Ve ağlıyor 4 gündür. Evet. Yani ben de tesadüfen buldum, hani vicdanım yer vermedi. Onu orada bırakmak istemedim. Ve sahiplendim. Aynen. Zaten hani ben hayvan seven biriyim. Kedilerim de var benim. Kendi köpeğim de var. İyi ki varsınız. This little puppy here was crying for 4 days. He had his legs tangled. It was in the forms. It was all fawny, and for 4 days it was tangled up like that. And bunun önceki çekimler var değil mi? Var abi. You'll see in the previous videos why we had to amputate his leg. So we amputated half of his leg. We'll just clean this area up again. We're going to amputate the rest of his leg as well. So it's going to be a full amputation. It's going to be 3 legs in total. But she's looking after him great, like really, really good. Hello. How are you? Look. Şatır değil, şatır düşür. Şatır düşüreceksin. İnanılmaz bir hikaye. Bir hanımefendi, şimdi onu da göstereceğiz. Buna bütün canıyla, gücüyle, her şeyle bakıyor. Bunun hiçbir şansı yoktu. Sıfır. Yani zaten küçük bir köpeğin şansı olması çok düşük burada. Çok hastalıklar oluyor, arabalar vuruyor falan. Biz çok yani vakalar görüyoruz, çok ölümler var. İnanılmaz şekilde ölümler oluyor. Ya bir tane anne 11-12 tane doğum yapıyorsa belki 2 tanesi yaşıyor değil mi bro? Aynen öyle. Yani son şeylerine kadar 2 tanesi bekliyor, belki bir tanesi. Aynen öyle. Çok Yani çoğu ölüyor. Araba, bilmem ne, distemper, parvo. Yani çok fazla hastalıklar var. Bu çok şanslı. İsmi ne? Gece ya da şanslı diyorlar. Gecenin şanslısı. Lucky. Lucky. Şu surata baksana. Normal bir köpeğe Lucky benziyor güzel mu? bir isim oldu sanki değil mi? Lucky. Şimdi ben bunu ilk bulduğumda derede buldum. Derede buldun. Aynen. Çarşıya geliyordum yemek Evet. yapmak için. Sesi geldi, merak ettim. İndim aşağı, baktım diken. Derenin içine indin. Evet, derenin içine dikenlerin arasından çıkardım. Ayakları dolanmıştı. Peki bir şey soracağım. Sen normalinde bu olmazsa köpeklere, kedilere yardım ediyor musun? Tabii ki benim Ediyorsun bir tane zaten. kedim var, bir tane de köpeğim var. Keşke Şu herkes an, senin gibi olsun. Bunun kardeşini de aldım, sahiplendim. Ben bakıyorum. Okey. Yine Chico isimli köpeğim var. Dediğim gibi 12 tane de kedim var. Hani hayvanları seviyorum. Açıkçası onu da ölüme terk etmek istemedim. 4 gün boyunca derede kalmış. Hiç kimse de merak edip inip bakmamış aşağı. Hani ben buldum, çıkardım dikenlerin arasından. Ayakları zaten kurt içindeydi. Öncelikle yarasını temizledim. Hani elimden geldiğince yarasından, kurdundan arındırmaya çalıştım. Sonra da zaten Berk arkadaşımızı aradım. Buraya geldim. Tedavisi yapıldıktan sonra evde bakıma devam ettim. Evet. Ayağını kurtaramadık dediği gibi. Olmadı. Ama hayatını kurtardın. Evet. Yani Berk'le Şu an- beraber Berk iyi ki var bu arada değil mi? Evet. Yani inanılmaz. İyi ki varsın. Berk buraya geldikten sonra ben her zaman hayvan kurtarıyordum ama kurtarma oranı bu kadar yüksek değildi. Bayağı düşüktü. Aynen Çünkü öyle. biz Adana'ya götürüyorduk. Bilinçsiz tedaviler yapılıyordu. Telefondan görüşmeler, tedaviler. Yani maalesef şeyimiz yettiği kadar. Şimdi Berk buraya geldikten sonra çok yüksek bir sayıda, yani %98 diyebilirim, kurtulma oranı oldu bizim Aynen öyle. vakalarımıza. Normalde biz hastalarımızı mesela veterinere götürürüz. Telefon gelir birkaç gün sonra, kaybettik. Yani bunu duymaktan çok yoruldum. Çok veteriner değiştirdik. Ya zaten hani bu zorlu süreçte gerçekten bizden desteğini esirgemedi. Evet. Yani ne zaman arasam o telefon açıldı, ihtiyacım olduğu Evet. zaman hep yardımda, destekte bulundun. Bütün olay o zaten. Yani onun saati yok, şeyi yok. 1'de, 2'de, 3'te sabah ne olursa olsun
Her zaman ama şey için yapıyor tabii ki. Evet, Bunlar aynen için öyle. yapıyor. Yani yoksa kimse yataktan çıkaramaz. Evet tabii. Belki nasıl yataktan çıkartabilirsin saat 3'ünde sabah gece? Berk bir köpeği araba vurmuş. Gel, bitti bu kadar. Berk sahalarda. Berk'in burada fotoğrafları, videoları var. Uyurken, masanın üstünde beklerken serumun, kedinin, köpeğin böyle serumunu bitirene kadar falan. O yüzden iyi ki var ve ne diyebiliriz? Sağ ol bro. Planlarınız ne bununla ilgili? Bununla inşallah büyüyecek. Bu biliyorsun böyle kalmayacak ha. büyüyecek. Böyle bir şeyler olacak. Sizin eviniz apartman mı? Yok, ben köyde oturuyorum. Oh tamam okey. Bahçe var? Bahçe var. Okey. aynen. Tamam bahçe var. O yüzden. Bunun şimdi aşısı yapılacak bro. Bakım her şey yapıldı zaten. Bu ölümden döndü. Bu bacağı kurtlanmıştı bro. çok sağlıklı değil mi? Evet baksana ama bak bacak. Gördün mü? Ampute olmuş bro. Gel. Gel buraya. Gel. Tamam. Teşekkür ederim. Devran abi Büyük. kanalına gidip görüşeceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Giderken çek. Çok güzel.